Mide kanserinde önce ameliyat mı, önce kemoterapi mi? Mide kanseri tanısı alan hastalarımızın ve yakınlarının kafasında belki de en çok karıştıran konu bu. Her hasta için yol haritası farklı. Mide kanserinin tedavi sıralaması rastgele belirlenmez. Bu karar hastalığın evresine, tümörün hücre yapısına ve hastanın genel sağlık durumuna göre verilir. Amacımız sadece tümörü çıkarmak değil ki hastalığın tekrar etme riskini en aza indirmek. Şimdi farklı aşamalardaki tedavi seçeneklerini sıralayalım. Birinci senaryo çok erken evre. Eğer kanser çok başlangıç aşamasındaysa, yani sadece midenin üç yüzeyindeyse bazen ameliyata bile gerek kalmaz. Deneyimli bir merkezde endoskopi ile kazıma yöntemiyle o kitle oradan alınabilir. Eğer hastalık endoskopi sınırı biraz geçmiş ama hala başındaysa bu durumda doğrudan cerrahi ile ameliyat ilk seçenek. İkinci senaryo bölgesel ilerlemiş hastalık. Hastaların çoğunda tümör midenin derin katmanlarına ulaşmış veya lenf bezlerine yayılmış olabilir. Modern tıpta bu aşamada artık bütün dünyada önce kemoterapi ya da kemoimmünoterapi ya da immünoterapi hastalığın genetik durumuna göre karar verilir. Önce bir tedavi veriyoruz, sonra ameliyattan sonra tekrardan bu tedavinin geri kalanını uyguluyoruz. Peki neden önce tedavi veriyoruz? Bu yöntemle tümör ameliyat öncesi küçültülür. Cerrahın işi kolaylaştırır ve vücuda yayılmış olabilecek o ama tomografide bile görülen mikroskobik kötü hücreler var ya, onlar da en baştan yok edilmiş olur. İmmünoterapi ne zaman devreye girer? Eğer tümörün genetik yapısı uygunsa, özellikle MSI-High dediğimiz veya PDL1 dediğimiz genetik belirteçler pozitifse kemoterapinin yanına immünoterapi eklenebilir veya immünoterapi tek başına olabilir. Hastadan hastaya değişebilen seçenekler mevcut. Bu ameliyat başarısını ve hayatta kalma şansını ciddi oranda artıran bir seçenek. Üçüncü senaryo yayılmış, yani metastaz yapmış hastalık. Eğer kanserde karaciğerinize veya karın zarına yayılmışsa burada artık ameliyat ilk seçenek olmaktan çıkar. Burada bir an önce sistemik tedavi başlamalı. Bu kemoterapi olabilir, kemoimmünoterapi olabilir, immünoterapi olabilir veya diğer akıllı ilaçlar olabilir. Tabii bunların kararını bir doktor tek başına vermez. Konseyde multidisipliner olarak verilir. Bu konseyde kimler var? Cerrah var, onkolog var, radyolog var, patolog var. Multidisipliner konseyde ortak karar verilerek bu kararlar alınır. Yani doktorun size önce ilaç diyorsa bu ameliyatı geciktirmek değil, tam aksine ameliyatın başarısını garanti altına almak için yapmıştır. Sizin hastalığınız ne aşamada? Yorumlara yazın, tek tek konuşalım. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve bu illetle uğraşan yakınlarınızla paylaşmayı unutmayın.